Profesör Doktor Ateş Karateke hocamız geliyor. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun. Teşekkür ederim Çağla Hanım. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konu konuşacağız hocamızla birlikte. Rahim ağzı kanseri kadın sağlığı açısından neden bu kadar önemli? Önemde kazanmaya devam ediyor. Buyurun. Evet, bakıldığı zaman rahim ağzı kanseri 40 yaşın altındaki kadınlarda tüm dünyada gözüken ikinci sıklıktaki kanser. Meme kanseri bir, rahim ağzı kanseri Zaten soruyu iki. açıklıyor değil mi hocam? Evet ve bakıldığı zaman da bakın 40 yaşın altındaki hanımların birçoğu daha ailesini tamamlamamış. Yani daha bebek doğurma istekleri olan hanımlar ve dolayısıyla üreme organlarında çıkan bir kanser var. Ve bakıldığı zaman gene bu bir önlenebilir bir kanser. Çünkü sebebini biliyoruz. Evet. Human papilloma virüs. Human papilloma virüs kadın organizmasına girince hemen kanser yapmıyor. Süreç 15 yıl. Bu süreçte bize birçok bulgu veriyor. Tarama testleriyle bulgu veriyor. Artı aşısı var. Artı gördüğümüz lezyonları da kolayca tedavi edebiliyoruz. Yani rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir ve kaderde değildir. Rahim ağzı kanseri taramasında kullanılan HPV DNA testi mi yoksa simir testi mi yoksa siz hangisini öneriyorsunuz? Ben hangisini öneriyorum? Şöyle, simir testi bildiğimiz gibi yıllarca bu işte çok büyük hizmet etti. 1940'ta Papa Nikolao buldu ve en büyük başarı da İngiltere'de 1980 yılında başlandı. 90'a gelindiğinde İngiltere'deki kanser insidansı 1/3'e düştü. Fakat yani bakın simirde de bir problem var. Karşımızda 100 tane hanım olsun. 100'ünde de hastalık olsun. Simir aldığımız zaman bunun 60'ını 70'ini bulabiliyoruz. 30'unu 40'ına diyoruz ki simir testiniz iyi geldi. Bir yıl sonra görüşelim. Yani duyarlılığı oldukça düşük bir test. HPV DNA'sına gelince bu 100 hanıma HPV DNA'sı yapalım. 99'unu buluyoruz. Ve dolayısıyla duyarlılığı çok yüksek ama hastalık olmamış, yalnızca bulaş olmuş birçok hanım da kaygı duyuyor. Yani spesifitesi çok düşük. Ve dolayısıyla şöyle bir ayrım yapabiliriz. 30 yaşına kadar HPV görülme sıklığı çok yüksek ama persiste etmiyor, devam etmiyor. Vücutta kendiliğinden atılıyor. 30 yaşına kadar HPV DNA'sı bakmayalım. Yalnızca sitolojiyle gidelim. 30 yaşından sonra HPV zor bulaşıyor ama vücuttan temizlenmiyor. Temizlenmesi çok zor. 30 yaşından sonra da HPV DNA'sına bakalım veya gerçekten de maliyet problemisi yoksa 30 yaşından sonra KOTES yapalım. Yani hem simir yapalım hem HPV DNA'sına bakalım. HPV DNA testi pozitif gelenler sonradan negatifleşiyor mu peki? Tabii ki yani çünkü HPV enfeksiyonlarının özellikle 30 yaşın altında Çağla Hanım vücuttan temizlenme olasılığı çok yüksek. Bakın bir HPV bulaştığı zaman kadında 3 yol var. Ya bu ilerleyecek, bu problem çıkaracak, hekim bulacak, tedavi edecek. Ya temizlenecek ya da bir de uykuya yatma, latent enfeksiyon var. Yani bir kısım Bağışıklığın çökmesini mi bekleyecek? Evet bekleyecek ya ama testlerde hep negatif çıkacak. Yani kadın da belli bir süre sonra hiçbir aktivite olmasa bile HPV testi tekrar pozitif çıkabilir. Yani latent enfeksiyon da var. HPV'nin testlerinin negatif gelmesi vücuttan illaki temizlendi anlamına gelmeyebilir. Ama birçok olguda HPV testleri zaman içinde negatifleşecektir. Peki eşinde sihirli olanlar ne yapmalı? Bakın eşte sihir varsa eşe bulaşma olasılığı çok yüksek. Sihir neyle oluşuyor? HPV ile oluşan bir enfeksiyon. Dolayısıyla bu eşlere HPV testi yapalım. Simir yapalım. Bunlarda bir anormallik görürsek alt genital sistemine mutlaka detaylı bakalım. Ayrıca HPV dışındaki cinsel yolla geçen hastalıkları da bu hanımlarda arayalım. Yani özellikle hiçbir bulgu vermeyen ama tüpleri kapatan Chlamydia trachomatis dediğimiz bir mikroorganizmayı mutlaka bu eşlerde arayalım. Aramak gerekiyor. Peki klinik muayenede her şey yolunda, normal ancak HPV 16 ve HPV 18 geldi. Bu durumda ne yapılmalı? Yani 16 ve 18 nedir? Tüm dünyada ve Türkiye'de de rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %70'i bu iki tiple oluşuyor. Ve
Kaç tipi var hocam? Vallahi bilinen 200'den fazla tipi var ama 14 tipi gerçekten de onkojenik tip. İşte 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, Bunlar, 59 gibi tipler onkojenik tipler. Ama 16 ve 18 ayrı bir yerde durmalı. Neden? Çünkü bu bulaşıyorsa vücuttan bunların temizlenme olasılığı çok az ve çok virülen virüsler ve bunların kanser yapıcı etkisi çok. Dolayısıyla 16-18'i hiçbir bulgusu yok. Müsbet geldi, sitolojisi normal de olsa mutlaka ve mutlaka bu hanımları kolposkopi ile alt genital sistemlerini incelememiz gerekiyor. Geçmeyen HPV pozitifliği ne demek ve neden çok önemli? Evet, HPV enfeksiyonlarının birçoğunun geçtiğini söyledik. Kendiliğinden Evet. bekleme süresinde Negatif geçiyor. Bekleme süremiz de 2 yıl. Geneldeki HPV tipleri içinde 16 ay ile 18 ay içinde bunlar temizleniyorlar. Ama geçmeyen, persiste eden bir HPV enfeksiyonu bize şu anlama geliyor. Bu HPV vücuda tutundu. Gelecekte problem yapabilir. Kimlerde tutunuyor biliyor musunuz? En çok sigara içen hanımlarda, hijyeni kötü olan hanımlarda daha çok tutunuyor ve bağışıklığı düşük hanımlarda daha çok tutunuyor ve dolayısıyla bunlar da problem çıkarabiliyor. Peki HPV testi pozitif olan hastalar normal doğum yapabilirler mi? Evet, şimdi bakın birçok hanım geliyor, benim HPV testim müsbet, doğum yapabilir miyim diyor. Eğer vajinada, doğum yolunda açık bir lezyon yoksa, Çağla Hanım, siilleri yoksa, belirgin bir lezyonu yoksa yapabilir. Bu kaygı nereden geliyor? Doğum yolunda bulaş olursa bebeğin larinksinde papillomatozis olur mu? Eğer açık lezyon yoksa, tedavi edilmişse, yalnızca HPV DNA testi müspetse bu kadınların vajinal yoldan normal doğum yapmasında bir sakınca görmüyoruz. İlla ki sezaryen yapacağız diye hanımlarda açık lezyon olması gerekiyor. Peki bu kadınlar kolposkopiye yönlendiriliyor. Bir kere kolposkopi nedir ve nasıl yapılır? Bakın, kolposkopi bir mikroskop, uzaktan bakıyor. Yaklaşık 30 santimden büyüterek odakladığımız noktayı inceleyebiliyoruz. Alt genital sistemi kolposkopi ile büyüterek inceliyoruz. Büyütürken de bir takım solüsyonlar kullanıyoruz. Bir tanesi %2'lik, 3'lük asetik asit. Yani bildiğimiz yoğurt suyu veya sirke. Bununla vajinayı ve rahim ağzını yıkayarak ne arıyoruz? Beyazlaşmış bölge arıyoruz. İkincisi de bir iyot solüsyon. Gene bununla vajinayı boyayarak, doğum yolunu boyayarak iyot kapmayan, iyodu almayan bölge var mı yok mu? İyodu almayan bölge bir HPV'nin yerleştiği anlamına gelebiliyor. Hekim kolposkopla büyüterek HPV'nin yerleştiği yeri bulacak ve oradan emin olun bulgurdan küçük bir parça alarak patolojiye giderek gerçek tanımızı koyacak. HPV pozitifliği veya simirin problem gelmesi illaki bir hastalık anlamına gelmiyor. Mutlaka bizim kolposkopla o alanı bulup biyopsi alıp patolojik tanı koymamız gerekiyor. Yine öncesinde sonrasında neler öneriliyor? Yani bakın, kolposkop bir mikroskopla bakış. Hekim yaklaşık bunu 10-15 dakikada yapıyor. Çoğu zaman o anlattığım solüsyonlarla yıkayarak bakıyor. Ağrılı bir işlem değil. Ofiste yapılabiliyor. Çok panik hanımlarda ancak sedasyon uyutarak yapmayı teklif edebiliriz. Bir hanım kendine hakimse, yani panik değilse, sakinse, panik değilse, gelmeden önce bir tane ağrı kesici alsın, gelsin, rahatlıkla yapabiliyoruz. Yaptıktan sonra yaklaşık bir hafta kadar cinsel yasak uyguluyoruz. Çünkü ufak yaralar açıyoruz, parçalar alıyoruz. Enfeksiyon olmasın diye. Kanama olursa hemen hekime başvurmasını söylüyoruz. İnfeksiyon, kokulu bir akıntı gelirse de gene hekime dönmesi gerekiyor. Ama genelde bu dönem sorunsuz geçiyor. Peki vajinal mikrobiyota ne demek ve neden önemli? Bakın, bir HPV'nin persiste, yani vücuda tutunup tutunmayacağını belirleyeceğimiz en önemli faktörlerden bir tanesi. Vajinamız mikropsuz bir alan değil. Orada bizimle simbiyotik yaşayan, yani fayda yaşayan mikroorganizmalar var. Bunlarda en önemlileri laktobasiller. Birçok türü var. Laktobasiller ne yapıyor?
laktik asit üretiyor. Laktik asit ne yapıyor? Bacağın pH'ını asitik yapıyor. pH'i 3,5-4,5'a düşürüyor. 3,5-4,5'dayken patojenler, yani vücudumuza zararlı olan hiçbir şey orada yaşayamıyor. Dolayısıyla laktobasillerimiz ne kadar güçlüyse, yani vajinal mikrobiyotamız ne kadar uygunsa, laktobasilden baskınsa, emin olun hiçbir mikroorganizma, bir kadına zarar verecek mikroorganizma oradan yaşayamıyor. Dolayısıyla probiyotiklerin oral yoldan alınması, gastrointestinal sistemde bol olması, eğer vajinal florası laktobasiller tarafından zengin olmayan hanımlara gene laktobasil içeren fitillerle burayı düzeltebiliriz. Peki hocam, lip nedir? Kimlere yapılır? Bakın şimdi biyopsi aldık, Evet, kolposkopide. Kanserleşme olasılığı güçlü olan, bunları işte birçok hastamız bilebilir. Cin 1, Cin 2, Cin 3 geliyor. Cin 2, Cin 3 gelmişse bu bir kısaltma, bir neoplazi var. Neoplazinin kanserleşme olasılığı yüksek diyoruz Cin 2, Cin 3 derken. Bu bölgeyi çıkarma işlemine lip diyoruz. Lip bir lupla elektrik uygulayarak o bölgenin gördüğümüz hasta bölümün çıkarılması. Lupların boyları var. Hastanın ne kadar lezyonu büyükse büyük lupla, küçükse küçük lupta yeteri kadar dokunun alınması. Çünkü niye yeteri kadar diyorum? Bir onkojenik olarak güvenlik sağlayacağız. Bu kadının üreme organı. Bebek büyüyecek, onu içeride muhafaza edecek. Buraya da minimum zarar vereceğiz. Ve dolayısıyla hastanın lezyonuna uygun luplarla bu bölgenin çıkarılma işlemine lip diyoruz. Lip işlemi sonrasında nelere dikkat edilmeli? Sonrasındaki takipler nasıl yapılıyor ve bu işlem sonrası gebelik etkileniyor mu olumsuz anlamda? Evet, yeteri kadar dokuyu çıkaracağız. Bu patolojiye gidecek. Bir hafta sonra hastamızla konuşacağız. Tamamı çıkmış mı çıkmamış mı, organizmada kalmış mı kalmamış mı ona bakacağız. Takiplerinde ise 6 hafta ilişkiyi yasaklayacağız. 6 hafta sonra tamamı çıkmışsa gebeliğe izin verebiliriz. Gebe kalmasına izin verebiliriz. Az doku çıkarmışsak, rahim ağzında yeterli doku kalmışsa gebeliğe bir zarar vermeyecek. Bazı olgularda rahim ağzında tıkanıklık olabilir. Adet kanımız dışarı akmayabilir. Stenoz diyoruz. Servikal stenoz olmuşsa da bunu ilk adetten sonra açarak düzeltiyoruz. Peki lip işleminden sonra aşı öneriliyor mu hocam? Bakın, yani bu çok önemli bir konu. Geçirilen doğal enfeksiyon bir kadında bağışıklık yapmıyor. Yani bağışıklık oluşmuyor. Mükerrer kereler ekilebilir. Dolayısıyla biz virüsü vermiyoruz. Virüs benzeri protein veriyoruz. Biz doğal antikor üretmiyor muyuz peki? Doğal antikor üretilmiyor çoğunda. Yani mükerrer enfeksiyonlar oluyor. Ne zaman ki verdik, o zaman antikor oluşuyor. Antikorlar o kadar güçlü oluyor ki tükrüğümüzde, servikovajinal sekresyonumuzda virüsün vücuda girmesini engelleyen nötralizan antikorlar oluşuyor. Dolayısıyla vücuda girmesini engelliyor. Bir örnek vereyim. 100 tane kadına lip yapalım, Cin 2, Cin 3 gelsin. Bir gruba aşı yapalım, bir gruba aşı yapmayalım. Aşı yapılmayan grupta nüks oranı %8, aşı yapılan grupta %2-2,5. Dolayısıyla nüksü de engellemek için Cin 2, Cin 3 gelmiş hastalara aşılanmayı öneriyoruz. Yani lip işleminden sonra da yine aşı öneriliyor. HPV pozitifken aşı öneriliyor. Evet, yani çünkü doğal enfeksiyon biz salyada aldık. Evet. Kanda yeteri kadar antikor yok ki, gene mükerrer bu hanım ekilebilir. Onun için HPV pozitif hanımlara da aşı yapmayı öneriyoruz. Bakın 26 yaşına kadar zaten mutlaka yapıyoruz. Yakaladığımız anda 46 yaşına kadar da 45 yaşının sonuna kadar da biliyoruz ki kadınlara 3 doz yaparsak yeteri kadar antikor oluşturuyoruz. Ve bu hanımları gelecekteki HPV ataklarından koruyoruz. Ama aşı unutmayalım, bir terapatik aşı değil. Mevcut olanı yok etmiyor. Yeni geleni engelleyecektir. Peki kolposkopik biyopsi yaptık veya lip materyalinin incelenmesi sonrasında diyelim ki orada bir invaziv kanser tanısı kondu. Sonrasındaki süreç nasıl ilerliyor? Tabii, oyun değişiyor artık. Kanser olduktan sonra bu kanserin mutlaka evrelemesini yapmalıyız. Hangi evrede? Lenflere gitmiş mi gitmemiş mi? Dolayısıyla MR'lar, transvajinal ultrasonlar, PET'lerle bunu belirleyip ona göre tedavisini planlayacağız. Peki hocam, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından bu önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz birlikte. Buyurun.
Profesör Doktor Ateş Karatek hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Rahim ağzı kanserinde rahim korunabilir mi? Bebek isteyen kadına neler yapılıyor hocam? Evet, rahim ağzı kanserinde lezyon küçükse, 2 santimetreden küçük bir lezyon yapmışsa, kanserin büyüklüğü buysa ve lenf notlarına gitmemişse, biz rahim ağzını ve çevre dokuları birlikte çıkarıp, lenfleri değerlendirip, üstte kalan uterusla, rahim ağzının kalan kısmı minimum 1 santim kalması gerekiyor. Vajeni anastomoz yaparak, birleştirerek, bu aradaki kanserli bölgeyi çıkararak bu hastaları tedavi edebiliriz. Daha büyük lezyonlarda kemoterapi yapıp küçültüp yapmamız gerekebilir. Peki. Hocam çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Verdiğiniz ederim. kıymetli bilgiler için efendim yayınımızın sonuna geldik. Ama yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.